Herkese selamlar arkadaşlar. İran'a gelme sebeplerimden biri olan bir köyün gene bir tanesindeyim. Dünyanın en ilginç 7 köyünden biri olarak geçiyor. Çok farklı bir coğrafya, çok farklı bir yerdeyim. Nasıl bir içerik çıkar? Selam, Çetori. Hubem, esme çiye? Ben Nasır. Nasıl? Esme çiye? İsmail. İsmail. Abdurrahman. Abdurrahman. Emir Muhammed. Ugur. Esme Ugur. Hoş baktın. Hoş baktın. Makunik Farsi ne denem? Çok az Farsi no. Farsi ne denem bilmiyorum. Bu kardeşlerin üstündekiler yöresel kıyafetler. Maşallah. Yerel kıyafetleri. Gel Biya. Kaçma gel. Yöresel kıyafetleri. Okula mı gidiyorsunuz? School, mektep? Vale. Okula gidiyorlar. Maşallah. Hoşmeze alayım size. Şimdi Hoşmeze. Hoşmezde. Ha, market nerede? Çırak. Market size. Ha, gel. Gel markete gidelim. Para istedi uşaklar ama dedim para vermeyeyim de size bir şeyler alayım. Tuttum. Sen tuttum. Şimdi ne neferi? Yine neferi. Ha, yine do neferi. Kucağızdı. Türkistan. Türkiye. Selam. Askudum şehrin. Samsun. Samsun. Bilmez. İstanbul. İstanbul. Payitahtı Türkiye. Ha? Payitahtı Türkiye. Payitaht. Marketi kapı çalarak açtırdık. Selam. Çetori. Ne istiyorsunuz? Kitap. Tamam. 5 tane al. Penç. Evet. Başka bir tane de 5 tane daha bir şey al. Al, arı, vale. Nuşabe mi istiyor? Nuşabe mi istiyor? Tamam. 5 tane nuşabe al. Rani. Yeter. یک پنج چهار تا اشکانش تا 40 تومن 30 و 10 Senin suratını yiyeyim abi ya. Biz Bircent şehrindeydik arkadaşlar. Burak'la geldik. Selamlar. Selam Burak. Saçına fön çekmediği için biraz garip.
Burak da geldik. Bircent şehri bu köye yaklaşık 2 saat uzaklıkta. Toplu taşıma vesaire yok. Yani buraya gelirseniz taksiyle gelmek zorundasınız. Çok pahalı değil. Geldik, dönüşte gideceğiz aynı taksiyle 100 TL veriyoruz. Biz 2 kişi geldiğimiz için 50'şer TL veriyoruz. Bir de abi her beklediği saate 6 lira para alacak. Yani 130-140 TL'ye köye gelip gitmiş olacağız, öyle söyleyeyim size. İnanılmaz yollar aşıyoruz. Yani o paradan daha fazlasını bekliyorduk. Çok daha makul bir fiyat geldi bizim için. Uşaklar sanırsam sırtında çanta falan var. Ya okula gidiyorlar ya okuldan çıktılar. Şu üstündekiler de zaten demin de söyledim. Yöresel kıyafetleri. Lan yoruldum. Genel bende de o çok oluyor. Yoruldum evet. O çok oluyor. Çok- Birden nefes gidiyor. Kilo alınca öyle oluyor işte. Taksici abimiz de bu abimiz. Bizi getirdi sağ olsun. Ekmek yaptıkları. Gel. Köy tam Afganistan sınırında arkadaşlar. Yani 50-60 kilometre bir mesafesi var Afgan sınırıyla. Şu karşı dağların arkası Afganistan. Lan yerim sizi, ne kadar da güzel kıyafetiniz ya. Köyün ismi Cüceler Köyü. Cüceler Köyü diye geçiyor. Çok 2-3 tane bunun çeşidi ve sebebi var. Nedeni var yani. Birisi zamanında insanlar burada bundan yani 50-100 yıl önce ne? Pencere. Pencere. Böyle. Pencere lan, evin penceresi. Ciddi? بله زي زمان قدیم که اینجا سرد بوده هواش سرد بوده بعد پنجره رو کوچیک میذاشتن که مثلا سردی خونه کم باشه اون زمان شیشه و اینا نبوده که مثلا در پنجره شیشه بذارن یکم باز میذاشتن بعد الان پنجره دیگه هست یک چوبی هم میذاشتن گبره نره اینجا میذاشتن گبره وارد خونهش بشه Pencere. اونجا هست یک چوبی هست Bu evleri görüyorsunuz değil mi? Tam anlatıyordum, çocuklar şey oldu, lafa daldılar. Cüceler Köyü burası. Lilliput diye geçiyor dünya basında arkadaşlar. Yani bundan 50-100 yıl önce düzenli beslenme olmadığı için, yeterli beslenme olmadığı için, akraba evliliği olduğu için genelde doğan herkes çok ufak doğuyormuş, cüce doğuyormuş. 1 metre boyunda, hatta 1 metrenin altında doğuyormuş. O yüzden köyün adı Cüceler Köyü, Makunik Köyü diye geçiyor. Hunik de zaten yerel anlamda soğuk demek. Ne oldu? Esmeçiye. Zuhay. Bia. Bia. Gel Bia. Bia. Köyün 1500 yıllık olduğunu söylüyorlar. Yani araştırmalarına göre köy 1500 yıllık. Evin kapısına bakın işte. Anlayabiliyorsunuz. Bak şimdi kardeşim böyle getireyim. Gel bir ya. Bir. Şöyle dur. Bak evin kapısıyla. Oy. Pat. Kümes. Tabii kümes, tavuk. Evet. Chicken. Kümesmiş. Bir daha kok. Başkanım hemen. Yine perdenin önünde. Düşün, evin girişi zamanında böyleymiş evin girişleri. Tabii şu an hep turistik amaçlı bu evler tutulmuş. Yaklaşık 200 tane ev var köyde. Bu 200 tanenin 70-80 tanesi bu şekilde ufak ve cüce ev olarak kalmış. Onda turistik amaçlı olduğu için. Yoksa şurada birkaç tane taş yapı da var. Şu bölgede var mesela taş evler ama geneli kerpiçten. Yani ne buldularsa o dönem taş, toprak, çamur ne buldularsa yapmışlar evleri. Her şey var bunda. İmkan yok, imkan kısıtlı. Ne geldiyse ellerine. Yaşayacak yer, barınacak yer yapmışlar kendilerine. Hadi gidelim. İnler küçük bir de, arkadaşım küçük bir de, indir rahat mısın?
خاطر قداشون کوچیک بوده خونه رو دکور میکردن که گرما توی توی این خونه یک تو رضا آتش شده کوچیک بوده اینجا رد میشه این مردم کوچک پنجره Pencere. این همون چوبی بوده اینجا رد میشه میخواد بره داخل ببینه که اینجا کلاه داشته اگر کلاه نداشته باید کار میکرده WC. Devrisi. آره. در نرو. بیا اینجا. İsmi çiğ. دوست اگر پول İsmi çiğ. İsmi çiğ. Allah belanı. Lan sana maşallah. Ahmet. Hoş bak dem Ahmet. مرسی. Sümüğünü yiyeyim ben. الولور بخود را پول بیده الولور بخود Ayağımda ayakkabı yok, terlik yok. Basa basa geliyor taşa toprağa. Burnundan sümüğü akmış. چیه؟ سایبان ازش استفاده میکردن درش اونجا Bu بوده da başka bir evin kapısı bak. Mimariye bak. O dönemden bahsediyorum size bak. Evin bu aşağı doğru kayıyor. Buradan oval vermişler sağdan soldan. Yağmur yağdığında böyle aksın diye. Bunlar da harap olmuş. Bunların içi boş şu an. Yaşayan eden yok. Var ama bu kadar küçüklerde değil. Biraz daha büyükleri var. Dedim ya 200 tane ev var diye. Ya o dönem ister istemez şimdi beslenmeden kaynaklı çok iyi beslenemiyorlar. Belirli bir ana besin kaynakları var. Burada onun ağacı da var. Oraya da gitmeye çalışacağım. Akraba evliliği var. Akraba evliliği olduğu için çocuklar sağlıklı doğmuyor. Bir de şimdi dağların eteğinde hiçbir yaşam yok. O kadar yani izole etmişler ki kendini hayattan. Hiçbir yaşam yok. Hiçbir yaşam olmadığı için hayvan da yok burada. O dönemlerde. Şimdi var hayvan. Hayvan olmadığı için taşıyamıyorlar. Taşıyacak malzemeleri yok. İnsanlar kendileri taşıyarak götürüyor. Ne buldularsa toprak, taş, ne buldularsa onlarla ev yapmışlar işte. Birazı akraba evliliğinden, birazı işte böyle malzeme eksikliğinden, taşıyamamadan falan. Şuraya bir girelim bakalım. Evler böyle küçük olmuş. Flash açayım da öyle girelim. Ben nasıl sığacağım oraya? Al sen çek. تاقچه اینجا این تاقچه باراش میذاشتن Takçı. وسایل He. اینجا Raf herhalde raf. Tamam şey. بله Raf. Raf burası da evin اینجا rafı. کرش کشیده آتیش Bak evin آتیش boyunu anlayın. اینجا آتیش میکردن Ateş. آتیش Ateş. روشن میکردن باش غذا درست میکردن غذا Maşallah. این هم تاقچه هاش و وسایل قرآن و یه چیزا رو میذاشتن قرآن Yani benim anladığım raf bunlar. İşte Kur'anlarını koyuyorlar, tabak çanak koyuyorlar diye. Öyle anlıyorum. Mantıken de öyle zaten. اینجا هم لباساش رو لکته میکردن لباس لکته لباس Ha, kıyafet asma yeri. لباس Kıyafet asıyorlarmış. Buraya nasıl gireyim? اینجا تاقاشو بوده چیده خود میداشتن اینم پختیکا چیده رو شلغمه رو خوش میکردن و اینم کوزه بوده آب میکردن منش و اینم یخچال قدیمی بوده درون یخبندان میکردن گوشته چیده رو خونه میداشتن اینجا و اینم کفش قدیمی بوده کفشاش اینم کفشش Terlikleri giydikleri. چپل Çappat. Çappat. Evveli diyor. Evveli burası misafirhaneymiş. Evvel. اول Çok evvel önce هیچ اینجا نبوده خونه misafirhaneymiş. Gelen misafirler burada kalıyormuş. Dediğim gibi şu an bir yaşam bu küçük evlerde yok.
biraz daha büyüklerinde var. Mesela şunda bir yaşam var. این خونه چون کلاقوتی بالا میاردن آب بیار اینجا پایین وای نه Abbarum. Abbarum. Yağmur herhalde. اینجا پایین Su da su, water. سر خوره سر Aksın diye böyle işte. Baba tu khonesh nere. Evin kapısı. Kapılar küçük, gene içeride biraz daha böyle büyük aslında. Evin içerisi büyük ama kapıları çok küçük ya. Baya küçük. O dönemde izole bir hayat yaşıyorlar. Ve o dönemde en azından kaç yıl geçmiş, böyle sağlam en azından kalabilmiş bu kerpiçler. Şu ufaklığa bak. Bir söylenti de şey var. Şöyle bir şey de düşünülüyor bu köyle alakalı. Şimdi şu dağlardan bakıldığında çok farklı görülmesin istemişler bölgenin. Keşfedilmek, görülmek istememişler. Tamamıyla herkes de izole bir hayat yaşamak istemişler. Siz Sünni? Sünni. Çocuklardan teyit etmek istedim sorarak. Köyün geneli Sünni arkadaşlar. Çok az bir şey var. Geneli Sünniler. Market. Market. Supermarket. Burası da market. Kapıyı çalıyor, açıyor. Ya sen beni çok güldürdün ya. Kırmız. Kabut. اینجا کوی Dersin hiç. Neyle koyaksın? السلام عليكم خويا سيدنا Kuşu kumuşu. Konuştukları dil Farsça ama şimdi şöyle biraz lehçeleri farklı. Afgan Farsçası diye geçiyor burada. Afganistan'ın Farsçasını konuşuyorlar gibi. Çünkü Afganistan'a gerçekten çok yakın. 50-60 kilometre bir mesafe var. Hiçliğin ortasında bir yaşam. Adeta şaka yapmıyorum. Bir hiçlik ya burası. Yani hiçbir şey yok. Yani yolda gelirken bir tane yaşam yok arkadaşlar. Öyle bir yere geldik. Şaşırdım ve çok etkilendim, açık konuşmak gerekirse yani. Tabii şimdi kendi aralarında dışarıya çok izole oldukları için zamanında şimdi başka insanlarla, başka köylerle bağlantı aralarındalar ya, kız alıp verme olayları başlamış. Şimdi biraz daha sağlıklı besleniyorlar. Biraz daha akraba evliliği değil de dışarıya da kız alıp verme olayları başladığı için şimdi öyle çok cüce doğan, yani küçük doğan insan olmuyor. Çocukların gözleri hepsinin kan çanağı ya. Hepsinin kan çanağı. Baksana mesela. كورونا Bak dur. Gel. Kıpkırmızı gözünün içi kardeşimin ya. Utanıyorlar. Korona. كورونا گرفتی کرونا İşte hayat, bu da burada geçen de bir hayat. Çok farklı, çok izole. Şuradan bakınca kendileri görürsün istemiyorlar. İmkanlar, hayvan yok. Eşya taşıyacak hayvan yok. İnsanlar kendileri getiriyorlar sağdan soldan ne bulurlarsa. میگه پاهم مشکل داره نمیتونم Dizleri ağrıyor. سخت دل دارو Esme çiğe. دل ما من شده Del. دل من شده Gelmemiş. دل ما من Hoş bak sen. سرگرد باهو
خیال مریضی ندارم فامل سگ بخوره چند سال پاک شد یه گفتم بر سر آستاری کوچی کچی نبوده فامل درد میارم نه سخته Farsi ne denen? میگه فارسی بلند Ne نیه denen? Türkiye. از ترکیه فارسی بلند نیه دیدم مرامت که نخوده Bir başka farklı ev, taş ev. Geneli kerpiç ama. Birçoğu kerpiç, çok az da taş ev yapmışlar işte yaşamak için. Selam. Çetori. Thank you. Hubert. اسمت چیه؟ نورزینی. عمدی میرقصه ایرانچا Selam. Buluyorlar bak. باریکلا. خیلی هاش بحته ستر. Köydeki su imkanı bir tane köyün 1,5 kilometre falan dışında tatlı su kaynağı var. Deminden beri çocuklar oradan su dolduruyor. Şurada. Oradan akıyor. Şurada birikiyor. Yalın ayak geziyorlar. Yalın ayak. Utandık. Tamam çekmiyorum tamam. Burası da şu göstermek istediğim yerde hamam arkadaşlar. Erkek hamamı burası. Evlenmeden önce bak su akıyor. Kaynak suyu buradan geliyor. Akıyor. O birazdan gideceğim yere kadar birikiyor orada. Evlenmeden önce damat burada yıkanırmış. Bu hamamda eskiden, tabii şu an çok pislik içinde. Artık hayvan dışkıları falan da var. Bu erkek hamamı. Şuradaki de gelin hamamı. Bu da gelin hamamı. Onu da şöyle göstereyim. O demek ki çocukların suyu doldurduğu yerden su geliyor yerin altından. Erkek hamamına, yani kadın hamamına burada birikiyor su. Şurada birikiyor. Bunu içmiyorlar. Buradan doldurmuyorlar. Net ana kaynağı neredeyse oradan doldurup oradan evlerine getiriyorlar. Yani köyün su kaynağı burası arkadaşlar. 1,5-2 kilometre yol geliyorlar. Suyu buradan taşıyıp evlerine getiriyorlar. Mesela demin bir çocuk doldurdu. Şurada gidiyor bak. Nerede gösterebilirim sen şu. Gidiyor. Bizi getiren taksici abimiz. O da arabasını temizliyor. Bezini ıslattı suda.
şuradaki bu ağaçların hünnap ağacı. Yani iğdeye çok benziyor. Belki de iğde bilmiyorum. İnternetten araştırdım ama hünnap ağacı diye geçiyor. Zamanında tabii şimdi biraz daha besin kaynakları farklı. Buradan topladıkları o iğdelerle, hünnaplarla bir şeyleri karıştırıp lavaş yapıyorlarmış. O yüzden gelişmeleri sadece ana besin kaynakları bu olduğu için gelişmeleri çok sağlıklı olmuyormuş. O da cüce oluyorlar işte. Onun için de net büyüyemiyorlar, olgunlaşamıyorlar. Tabii eski 50-100 yıl öncesinden bahsediyorum arkadaşlar. Şu an o şekilde değil. Şu an biraz daha imkan sağlanmış. Gelen turist yok. Gelen turistten bir şeyler bekliyorlar. Para bekliyorlar. Yardım bekliyorlar. Çok uçsuz bucaksız bir yer. Turistik bir köy diye geçiyor ama buraya gelen bir haber kanalı söyleyeyim. O da sadece BBC gelmiş buraya. Başka kimse gelmemiş bu köye. Gelen her yabancıdan bir umut, bir şey bekliyorlar. Bu kardeşim ilk videonun başında da göster. Esmetçiye. Nasır adını unuttum. Bu kardeşim bize rehberlik yapıyor. میگم خیلی دقیق دادی پودرش کردی Marketten alışveriş yaptık ya. Kendilerini herhalde borçlu hissettiler. Yanımızda gezip bize bilgiler veriyorlar. Şurada giden bir teyzem var. En az 75 yaşında. Şu sağda ufacık rüzgar var ya. Sağdaki dağın eteğinden bitkileri toplamış biraz. Şu suyunu doldurdu. Şu bayırı çıkıyor. Bu bir oyun değil arkadaşlar. Bu ara revaçta olan bir dizi var. Squid Game diye, biliyorsunuz. Netflix'te bayağı biliyor herkes artık. O bir oyun. Ama buradaki hayat oyun değil. Bizim ülkemizdeki bazı lokasyonlardaki hayat oyun değil. Hayatın tam anlamıyla gerçekleri. Tam anlamıyla. İmkan. Adaletine yandığımın dünyası. İmkan işte. Birinde dünyalar var, birinde su almak için kaç kilometre yol geliyor. İmkansızlık var ya, böyle Allah yardım etsin. Yani Allah herkese yardım etsin. İyi de hünnap diyorlar. Bu iyi de bence ya. Selam. Esmeçiye. Şaman. Esme? Esmeçiye? Saman. Köye geliş gidiş yolları biraz düzelince insanlar buradan başka bölgelere çalışmaya gidiyorlar ister istemez. Kadınlar dokumacılık yapıyor. Hayvancılık da var artık, eskisi gibi değil. Hayvancılık da yapıyorlar ama hayvanlarını otlatacak alan henüz göremedim açıkçası. Bir tek o tatlı suyun olduğu bölgede biraz ağaç ve yeşillik gördüm. Oralara doğru gidiyorlar herhalde. Köyü şöyle göstereyim bak uzaktan da. Yaşam varmış işte. Bazılarında hala var. Eskiden hepsinde yaşam varmış. Taş evler, maş evler bir şeyler yapmışlar, yenilemişler biraz daha. Oo, Abdurrahman. Çetori. Ve nasılsın? İyi misin? Bekleyelim de öyle. Ayda kau milkir da. Ay milkir pada kete. Ben işte bak. Ben seni paylaştım. Ben söyleyeyim ben zaten. Kız kalbişler var sakatının nisan yani. Pasın. Estağfurullah. Burası. Uşaklarla kanka olduk. Tekrarlıyor bak, dediğimi tekrarlıyor. Çok utanıyorlar. Yani kadınlar zaten inanılmaz, hemen
bizi gördüğü an hemen anında çarşafını kapatıyor. Birkaç tanesi eks alalım mı dediğimizde al diyor. Hepsi kapatıyor. Çocuklar, büyükler hepsi bizi gördüğü an şey yapıyor. Kendini kapatıyor böyle ya da koşarak uzaklaşmaya çalışıyor. O kadar izole etmişler kendilerini insanlardan ya. O kadar izole etmişler yani. Dış dünyayla alakalı her şeyi kapatmışlar resmen ya. Şu an böyleyse yani ilk yaşamı düşünemiyorum burada. İlk yaşantıyı düşünemiyorum yani. İnsan böyle yerlere geldiğinde biraz bir şeyleri sorguluyor. Biraz daha düşünüyor. Herhalde bana gezmenin kattığı en güzel şey bu ya. Ben hiçbir yerde herhalde bu gezerken, seyahat ettiğimde ne bileyim öğrendiğim bilgileri büyüdüğüm kadar hiçbir yerde büyümedim. Öyle ders hiçbir yerde almadım yani. O yüzden seyahat etmek güzel bir şey. Farklı lokasyonları, farklı kültürleri, farklı coğrafyaları görmek güzel bir şey. İnsanı çok büyütüyor, çok geliştiriyor, çok olgunlaştırıyor. İnanın bana yani. İmkanı olan herkes seyahat etsin. İmkanı olan herkes başka kültürleri, başka coğrafyaları, zengin yaşantısını da, fakir yaşamını da hepsini görsün. Hepsini deneyimlemeye çalışsın. Hepsinin aralarına karışmaya çalışsın. İnsan büyüyor, insan olgunlaşıyor, insan farklı kültür görüyor, farklı coğrafya görüyor, başka kıyafet görüyor, başka yemek görüyor. Yani terlik giyemeyen çocuk görüyor, jaguar olan adam görüyor, jaguar olan çocuk görüyor. İnsan var ya gezdikçe kime nasıl davranması gerekiyorsa onu çok iyi biliyor. Hiçbir okulda derste öğrenemezsiniz yani hiçbir yerde. Selam abi. Merdem o çıkıyor mu? Amcam ne yapıyorsun dedi. Türkiye Türk. Antalya'yı biliyormuş. Davutoğlu çıkar mı yine? Davutoğlu. Ahmet Davutoğlu'nu biliyor. Mesela bu iyi. Dayı çay içmeye çağırdı. Güzel. Dayıyla sokakta mı karşılaştın? Demin tanıştık. Çay içer misiniz dedi. Dedik içeriz. Çay içelim dedik. Güzel. Çıkaralım mı? Esmetiye. Yedullah. Yedullah. Yedullah Hezai. Yedullah Hezai. Çaba Türkiye. Burak, Türkiye. Türkiye'den geldik. Mersi, memnun. Allah. Uğur. Ugur. Burak. Burak. Çakir. Esmetiye. İbrahim. İbrahim. Hoş geldin. Ha bizim taksici abla. İbrahim abi maskeyi çıkarınca tanımadın değil mi? سلام خوبی؟ سلامتین قربان شما زنده باشین جوش همو بیاری. پیاله خوب نشون نمیده پیاله گره میاد. عالیه خوبه خوبه اینا استکام ها یا خورده نشون نمیده یا استکام دیگه بیرزین انم Henna bu Hennap. ağaçtaki. Hünnap. Hünnap bu ağaç. Kıtır kıtır ediyor. یک تا آمده Burada uyuyorlarmış. Kardeşim güvercin besliyor 2 tane. Uyudukları yer burası. Maşallah Hafız. Maşallah sana. خوب خوبی؟ خوبه وظیفه خوبه. سلام. Selam. خوبی؟ خوبم. اسم چیه؟ محمد. محمد. سلام علیکم. سلام. اسم چیه؟ افشین. افشین. میلیارد. خوب. خوبی؟ خوبم. خوشبختم. محمد. منم خوشبختم. Maşallah sana. میلیارد. Para istiyor ha? تمام پول. Pul ندارم. هیچ. Hiç. متاسفم.
bize çok yardımcı oluyorlar. Bazen de isterseniz insan para veresi geliyor. Bu uşağı verdik. Demin rehberlik yapan uşağı verdik. Maşallah sana. Aferin lan sana. Aferin sana. Yanından ayrılmadı. İnatçı. O da hafız. İnatçı keçi sana. Aferin. İnsan hayret ediyor. Burada nasıl yaşanabilir? Burada nasıl yaşam olabilir diye ama var işte. Kapıyı kapattığı iş. Bak neyle kapatmış. Tahta koymuş. Arkasına odun koymuş. Al sana kapı. İnsanlar nasıl bu kapılardan geçip yaşayabiliyordu? Ne kadar ufak doğuyorlardı. Ne kadar ufaklardı. Köyde zaten evet şu an beslenme falan biraz daha güzeldi eskiye nazaran ama gene çok normalden daha ufak, daha minik çocuklar var. Kuzey Farsi ne der? Ha? Farsi ne der? Önce. Demek ki çocuğa para verdiğimi söylüyor herhalde. Hı? Ha? Üstündeki mont da çok eskimiş. Kız montu. Ellere bak ellere. Bak. Ver elini ver bakayım. Kına var elinde kına. Ver elini. Utandı. Bir ver elini. Seni çekmeyeceğim. Elini ver gel. Bir. Şşt. Bir gel. Utandı. Ellerine kına yapmış. Yüzük takmış kız yüzüğü. Kalpli yüzük daha doğrusu. Ondan utandı biraz. Ne yapıyor acaba onlar? Maşallah. Yani köyde çok fazla yoksulluk var. Çok ama çok fazla yoksulluk var. Ama demin çaya davet eden abi evinde ne var ne yoksa önümüze sundu yani. Sunmaya çalıştı. Aç mısınız dedi. Ekmek dedi. Misafirperverlikte bir o kadar var. Çok da misafirperverler maşallah. Yabancıyız sonuçta. Gelmişiz. Çaya davet etti. Çocuklardan ne bahsettim, nasıl bahsettim, yani köyle alakalı ne bilgiler verdim bilmiyorum. Anlatayım ama. Selamet baş. Hastane baş. Teyze vardı solda da çekti mi? Hemen beni görüyor yabancı ve kafasını kapatıyor. Köy Lilliput köy diye geçiyor. Yani Cüceler köyü. İngilizcesi Cüceler, Türkçesi Cüceler köyü. BBC bir geliyor, bir haber yapıyor. Dünyanın en ilginç 7 köyünden biri olarak anılıyor burası. Gerçekten de çok ilginç. Bundan 50-100 yıl önceye kadar burada akraba evliliği çok fazla, tamam mı? Ve düzenli, yeterli beslenme olmadığı için ve kendi aralarında kız alıp verdikleri için doğan çocuklar ufak doğuyor. 1 metre, 1 metrenin de altına doğuyor hatta. Ama son dönemlerde bu olay çok izole bir hayat yaşıyorlar burada bu köyde. Yani şu dağların eteklerinden baktıklarında işgal durumunda falan köyün fark edilmemesi için böyle yapılar yapıyorlar. Bir de tabii o dönemlerde hayvan yok, bir şey yok. Ne buldularsa taşı, toprağı, her şeyi kendileri taşımak zorundalar. Kendileri taşıdıkları için de ister istemez bazı evler küçük oluyor. Bazı evler çok minyatür oluyor yani. 200 tane hane var. Bunun 70-80 tanesi minyatür ev şeklinde, cüce ev şeklinde. Turistik UNESCO koruma altına almış ama Afganistan sınırında olduğu için ve çok uzak olduğu için çok gelen insan buraya yok. Yani belki 2 tane, belki 3 tane ben videosunu izlediğim insan ya da görselini gördüğüm insan vardır burayla alakalı. Gerçekten çok uzak bir yer. Ve Afganistan sınırı denince biraz insanlar tedirgin olabiliyor, korkabiliyor. Köyde dediğim gibi çok yoğun bir yoksulluk var arkadaşlar. Yani inanılmaz, ayaklarında terlik yok, ayakkabı yok. 2'şer 3'er kilometre yürüyüp o tatlı su kaynağından su doldurup evlerine getiriyorlar. O su kaynakları orası onların, öyle söyleyeyim. Yani o suları taşıyıp, bak biri daha gidiyor şu an oraya doğru. Taşıyıp evlerine getiriyorlar. Güzel bir deneyim, farklı bir
olay var gene bu köyde. Yani merak ediyordum açıkçası. Gelip görmek bugüne kısmetmiş, bugüne nasipmiş. Köyün geneli Sünni arkadaşlar. Deminki dayıya da sorduk, çay içtiğimiz dayıya. Sünniyiz biz dedi. Bize sordu. Siz dediniz. Biz de Sünniyiz. Türk'üz biz, Türkiye'den geldik. Türkiye Sünni zaten gibi sen dedi. Evet dedik. Yanındaki oğlu da hafızmış, oğluymuş. Oy oy. Bunlar güzel tecrübeler ya. Dediğim gibi. Farklı tecrübeler. Farsça konuşuyorlar ama Afganistan'a yakın olduğu için lehçeleri biraz farklı. Farsçadan biraz daha ağız var diyelim, şive var diyelim. Nasıl biz Karadenizlerde var. Biraz daha lehçeleri farklı buradaki uşakların. Dün bundan emin olamamıştım. İnternette yazıyordu bu bilgi ama dün bize Bilkent'te 10 dakika tanıştığımız bir çift, sadece 10 dakika görüştük. Dediler ki İran'ın en sevdiğiniz yemeği hangisi? Biz de dedik ki keşko bademcan. Tamam dedik. Instagramlaştık hep ikisiyle de. Yarım saat geçti. Eve geçtik, kaldığımız eve. Bilkent'te Koçsafik üzerinden bir evde kalıyoruz bu arada. Eve geçtik, dediler ki biz size keşke bademcan yapıp yedirmek istiyoruz, getirmek istiyoruz. Kabul ettik. Getirdiler, yedik, içtik. Çok keyifli bir akşam geçti. Onlara sorduk. Dedik lehçe nasıl burada? Biraz farklı bizimkinden dediler. Ama keyifli bir yemekti. Güzeldi yani. İyi geçti açıkçası söylemek gerekirse. Köy 1500 yıllık bir köy arkadaşlar. Ama araştırdığım kadarıyla yaşam 400 senedir falan var. Bak burada da yağmur yağdı, su aksın diye yapmışlar buraya. Ya fark ediyorsunuzdur zaten görüntülerden, çok kurak. Yani inanılmaz kurak bir bölgedeyiz. Yeşilliğe dair bir şey yok ya. Hiçbir şey yok. İran ve çevresi, İran ve çevre ülkeleri biliyorsunuz doğalgaz çok var İran'da yani. Türkmen Sahra bölgesindekiler Omit'in söylediğiyle Türkmenistan'dan doğalgazı alıyor. Yüksek ihtimal buradakiler de Afganistan tarafından doğalgazı çekiyor. Çünkü köyün belirli evlerinde demin gösterdiğim gaz borularından var. Yani doğalgaz bile gelmiş köye. Doğalgaz dahi var. Selam. Çeteli. Esmetçiye. Ne? Gel. Ersila. İyi misin? Çeteli. Bu. Sümüklü senin. Fotoğraf. Köyün camisi ve içeriden Kur'an sesleri geliyor. Çocukların sesleri geliyor hep. Allah'a emanet. Anne!
Hoşçakalın arkadaşlar.